Merhaba sevgili yatırımcılar. Bugün sizlere dünyanın en sakin, en istikrarlı ve en bilimsel portföy modellerinden bir tanesinden bahsedeceğim. Minimum Variance portföy modeli. Bu strateji öylesine güçlü ki fon yöneticileri riskli dönemlerde sığındıkları bir portföy modeli. Çünkü sadece getiri değil, portföyün istikrarını merkez alır. Yani hedefi bellidir, maksimum huzur, minimum dalgalanmadır. Umarım ki videom sizlere katkı sağlar. Videoya başlamadan önce de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Video gidişatında da videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Keyifli izlemeler dilerim. Adı uzun, mantığı çok basit bir portföy modeli. Portföyü öyle kuruyorsunuz ki oynaklık en düşük seviyeye iniyor. Bu şu demek, piyasa çalkalanırken portföyünüz daha az sallanır. Sert düşüşlerde panik olmaz. Yükselişlerde yavaş ama istikrarlı şekilde yol alırsınız. Kısacası gece rahat uyumak isteyen yatırımcıların portföyü diyebiliriz bu modele. Çünkü yatırımda kaybetmemek kazanmaktan daha değerlidir. Büyük kayıplar büyümeyi yıllarca geriye atarlar. Minimum varyans portföyü bu riski minimize eder. Ayrıca bu portföyün en güzel yanı da sadece güvenli varlıklardan oluşmaz. Sadece agresif varlıklardan da oluşmaz. Bunların birbirine en az benzeyen, yani korelasyonu düşük olanların optimum karışımıdır. Yani bir araya getirilmiş haldir. Bu yüzden performansı çok daha dengelidir. Peki bu portföyün mantığı nasıl çalışıyor? Minimum varyans portföyü der ki her varlık aynı anda düşmez. Birbirine ters hareket edenleri bir araya getir. Dalga etkisini yok et der. Bu nedenle portföy genellikle şunlardan oluşur. Büyük ölçekli hisse senetleri, tahvil, altın, belli başlı ETF'ler, gerekirse küçük bir miktar emtia veya da tabii ki de sizlere kalmış bir şekilde isterseniz kriptoda ekleyebilirsiniz veya da daha farklı yatırım araçları da ekleyebilirsiniz. Bu artık tamamen size kalmış bir yatırım şeklidir. Ve bu varlıklar aynı anda düşmediği için riski doğal olarak düşmüş olurlar da bunun da temel sebebi burada iyice dağıtmak önemli ve portföyünüzdeki sadece tek aynı bir ülkenin borsası da değil, birçok borsaya yatırım yaparak global bir yatırımcı olmanızı sağlıyor. Ayşe ve Burak adında iki tane yatırımcı düşünelim. Burak agresif yatırım iyidir diyor. Tüm parasını teknoloji hisselerine koyuyor. Yıl sonunda artı %40 yapıyor ama sonraki yıl %35 düşüyor. Dalgalanmalar yüzünden sürekli stres içinde kalıyor. Ve tabii ki de burada Burak'ın yaptığı hareket şöyle yanlış. Sizin aslında bunu geçmiş videolarımda bahsetmiştim. Yaptığınız portföyün risk oranı da az olması lazım. İlla en çok kar eden portföy en iyi portföy demek değildir. Sizleri ne kadar az riskli, ne kadar az stresse, ne kadar fazla bu strese karşılık maksimum kazanç veriyorsa eğer o kadar iyi bir portföydür. Bunlarda da geçmiş videolarımdan izleyebilirsiniz. Şu anda ekrana koydum o videoyu. Ayşe ise minimum varyans yaklaşımını kullanıyor. Portföyü dengeli, hisse artı tahvil artı altın artı, yani birçok altın artı bir şeyler eklemiş. Yıl sonunda ise artı %18 kazanıyor ama düşük riskte kazanıyor. Ertesi yıl ise piyasa düşerken daha az kaybediyor ve piyasa düşerken daha az kaybettiği için geriye daha da güzel bir nakiti kalıyor ve piyasanın boğa sezonu geldiğinde tabiri caizse orada çok daha güzel bir yatırım yapabiliyor ve daha da fazlasına kazanmış oluyor. Yani bunun için pandemi zamanlarını da örnek verebiliriz. Pandemide de çok büyük bir düşüş oldu ve orada daha da güvenli şeylerde yatırım, yani bu şekilde portföyün dağınıktan kastım daha da farklı çeşitli yatırım çeşidini arttıran kişiler daha da güzel bir şekilde yakalayabilirler. En azından belli bir yerden sonra iyi bir şirketleri geçtiler ya da sektörel bazı iyi analizler ederek o krizde hangi sektör daha ön planda olacak onu analiz edip ona yatırım yaptılar ve böylelikle korona sonrasındaki büyük yükselişte de çok daha güzel bir şekilde karlarını daha da fazlasını etmiş oldular. Yani küçük az kaybetmek bir yandan da bu yüzden de önemlidir. İlla sadece aklınıza az kaybetmek gelmesin. Az kaybetmek önünüzdeki yükseliş sezonunda da daha da çok kazanmanızı sağlar sizlere. Yani bu örnekte de sonuç çok basit. Ayşe kazanmaktan çok kaybetmemeyi başardığı için uzun vadede öne geçiyor. Minimum varyans işte tam bu yüzden de profesyonellerin favori stratejilerinden bir tanesi. Yani burada kanalımda hep çeşitli videolarda çeşitli stratejiler konuşuyoruz. Burada da sizin için yapmamı istediğim, yani bu videoların en çok verimini almanız için bu videoları izleyerek siz de kendi stratejinizi oluşturabilirsiniz. Okuduğunuz kaynaklardan, izlediğiniz bu tarz videolardan, illa benim olmak zorunda değil. Bu tarz videolarda genel olarak internetten araştırın ve daha da iyisini yapan varsa onları da izleyin. Onlardan da görün. Yaşça benden çok daha büyük, mesleki anlamda çok daha tecrübesi olan kişilerin de içeriklerini takip edin ve bu şekilde de kendinize güzel bir strateji oluşturun. Aslında
en iyisi odur. Yani sizin kendinize özel oluşturduğunuz stratejidir. Çünkü sizin yatırım psikolojiniz, yatırım davranışsal finans zihniniz çok daha farklı çalışır ve bunlara en uygun stratejiyi de kendinize siz belirlersiniz. Ama sadece sizlere tavsiyem riski minimalize, karı maksimize edecek şekilde bir portföy düzeni kurmanızdır. Peki bu strateji kimler için ideal? Bunda ideal kişileri söylemeden önce de videonun gidişatından memnunsanız eğer videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olmayı aşağıdan unutmayın. Şimdi ideal kişilere bakacak olursak büyük sermayeyi korumak isteyenler için ideal. Dalgalanmayı sevmeyen yatırımcılar için ideal, yani sürekli oynaklıklar, işte volatiliteler falan. Orada stres çekmek istemeyen yatırımcılar için ideal. Uzun vadeli sakin büyümeyi isteyenler için gayet ideal. Profesyonel risk yönetimi uygulayanlar için de çok ideal. Portföyün istikrar arayanlar için de bir o kadar ideal bir portföy modeli. Yani bu portföy agresif kazanç sunmaz sizlere ama istikrarlı kazançlar sunar. Eğer ki agresif kazanç daha çok olsun istiyorsanız da kanalımda da zaten onun için farklı strateji videoları da mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. Gelelim bir portföy örneğine. Elinizde 100.000 TL olduğunu varsayalım ve siz bu 100.000 TL'yi nasıl yöneteceksiniz bu portföy modelinde? %40'ını hisse aldığınız ETF'leri düşük volatilite olanlar falan filan tarzında böyle güzel bir dağıtım yaptınız. %30 orta vadeli tahvil aldınız veya da daha farklı şeyler de alabilirsiniz. Tabii bu örneklerde şu anda ilk hazırladığım örneklerden yola çıkarak anlatıyorum. Maksimum güven sağlayacak şekilde anlatıyorum ama siz içeridekileri kendiniz seçerek yapabilirsiniz. Hisse senetlerini ETF almak yerine daha da çok kendiniz seçebilirsiniz falan filan, yani bu artık size kalmış bir şey. Ben sadece güvenilir seviyesine en yukarı çıkartacak şekilde örnekler vermeye çalışıyorum. %30 orta vadeli tahvil dedik. %15'i altında, %10'da gelişmiş ülke ETF'lerinde, yani daha da farklı ülkelere yatırım yaparak bunlar da zaten çeşitli aracı kurumlar ve bankalar üzerinden de yapabilirsiniz. Sadece Türkiye ve Amerika'ya da bağlı kalmamak lazım, bu yüzden de diğer ülkelerde de yatırım yapabilirsiniz. Onları da isterseniz hatta bankanızda konuşabilirsiniz. Yüksek miktarlar yatıracaksanız da komisyon oranlarında çok fazla geliyorsa eğer onun için de ekstra bir görüşme sağlayabilirsiniz. Belki de sizlere ayrıcalık yapılabilir. Tabi bilmiyorum ama denemekten zarar gelmez. %5'te nakit ve kısa vadeli yatırımlarda bu yapı piyasa çökse bile gümbür gümbür düşmez ve sizlere piyasada güzel bir gelir sağlar, istikrarlı gelir sağlar. Siz de aşağı yukarı anlamış olursunuz. Yani piyasada ben ne kadar kazanıyorum, benim aylık ortalamam ne? Yani bunları oturtmuş olur. Bir ay sürekli artarak işte %30 gördün, öbür ay %10 düştü, öbür ay %20 arttı, öbür ay %40 arttı, ondan sonraki ay %30 düştü, %10 düştü, %5 düştü, %7 arttı, %40 arttı, %25 düştü falan filan tarzda böyle oynak bir portföy yaparsanız bu biraz daha kumara kaçmış olur. Yani piyasanın mantığından biraz daha aykırı hareket etmiş olursunuz ama bu şekilde giderseniz atıyorum %5 arttım, %4 arttım, %3 arttım ki dolar bazlı bunları yapmanızda, yani içinde dolar bazlı da yapmanızı tavsiye ederim. Türkiye'de de güzel firmalara yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Yani yatırım tavsiyesi değildir, şirket önermiyorum. Sadece ülke bölmenizi öneririm. Yani dolar artarken dolardan kaybetmemiş olursunuz. Türkiye'de, ülkemizde de şu anda borsamız her ne kadar düşük seviyelerde gözükse de ülkemizde de yatırım yapmak lazım. Çünkü ülkemizin her zaman yatırımcısı olarak arkasında durmamız gerekiyor. Yani sizlere anlatmak istediğim şey, güzel tatlı bir portföyünüz olsun. Aşırı oynatmasın, aşırı strese sokmasın. Siz de daha da hakim olun. En azından deyin ki ben yükseliş zamanlarında aşağı yukarı bu kadar kazanıyorum, düşüş zamanlarında aşağı yukarı bu kadar kaybediyorum tarzında düşünebilirsiniz. Peki bu portföy modelinin avantajları neler? Dalgalanma minimuma iner, portföyü takip süresini azaltır, sürekli takip etmenize belki de gerek kalmaz. Sürdürülebilir büyüme sağlar, büyük düşüşlerde portföy daha da güçlü kalır, profesyonel risk yönetimidir. Özellikle kriz yıllarında bu portföyler diğer bütün stratejilerden daha iyi performans göstermiştir. Yani bu ve bunun gibi modeller tabii. Peki gelelim bu portföyün eksiklerine. Bu portföyün illaki eksikleri var. Büyük boğa piyasalarında getirisi agresif portföylerden düşük olabiliyor. Hızlı zengin olma beklentisinde biraz daha bu portföy sizi tatmin etmeyebilir ama hızlı değil de ben bekleyeyim, biraz daha sabrederim ama istikrarlı bir şekilde zengin olmak istiyorum. Zengin olduğum zaman da bu zenginliğimin kalıcılığının devam etmesini istiyorum derseniz de bu portföy modeli biraz daha size yakındır. Tabii ki de her şeyin kalıcılığı veya da oynaklığı farklıdır ama en azından istikrar bakımından bu portföy daha da iyidir agresif portföylere nazaran. Ve bu beklentide de uygun değildir. Yani hızlı zengin olma beklentisine uygun değildir. Düzenli dengeleme yani rebalans gerektirir. Ama yatırımın özü zaten şudur: en büyük kazanç kaybetmemeyi başarmaktır. Yani burada da sizlere önerim
portföyde. Bu portföyü de örnek alıp da agresif kısım da yaratabilirsiniz. Mesela bir kısmın tahvil yerine farklı bir agresif kısım alabilirsiniz ya da farklı bir stratejide izleyebilirsiniz. Bir sürü strateji de kanalımda mevcut. Minimum varyans portföyü riski olabilecek en düşük seviyeye getirerek yatırımcıya istikrarlı ve sürdürülebilir bir yol sunar. Dalgalanmaları sevmeyen, daha profesyonel ve daha kontrollü bir portföy isteyen herkesin uygulayabileceği bir stratejidir. Peki ya siz sevgili yatırımcılar portföyünüzü minimum riskle yönetiyor musunuz? Yorumlara lütfen yazmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, kanalıma da aşağıdan abone olmayı da lütfen unutmayın. Bu beni çok mutlu eder çünkü emek gösteriyoruz ve bu kadar kısa sürene bakmayın. Bu videolar gerçekten çok emek harcıyor. Solda çıkan videolardan da en yukarıdaki YouTube'un ya sizin için seçtiği video ya da benim son videom olacak. Aşağıda da finansal özgürlük için stratejiler serim var. Onlarda da göz atmanızı öneririm. Orada da sizlerin kıymetli zamanını çalmayacak güzel içerikleri mevcut. Bu stratejiler veya da daha farklı piyasa videolarına dair, ekonomi, finansa dair videolar var. Umarım ki sizlere katkı sağlamıştır. Takipte kalın, bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.